Bugün bu şekilde elimde gördüğünüz gibi evimde bulunan eski, bozuk, çalışmayan diye köşeye attığım cihazlarımı videoda tahmin etmeye çalışacağız. Çalışanlara bakacağız. Hangileri çalışıyor veya bozuk olanlara hangi parçalar gerekiyor onlara bakacağız. Gördüğünüz gibi şöyle cihazlarım var. Şurada iPhone 6s'imiz var. iPhone 6s'imizin ekranı yok. Elimde bir ekran var. Onu deneyeceğim. Eğer cihaza güç gelirse zaten şöyle eksik parçalar var işte. Mesela hoparlör gibi elimde orijinal parçaları var. Çalışırsa eğer parçaları deneyeceğim. Takacağım hepsini. Şimdi öncelikle en eskiden en yeniye gidelim. Şurada bir Samsung cihazımız var. Bu cihazımız gördüğünüz gibi durumun bayağı kötü. Hemen şu cihazlarımızı bir köşeye alıyoruz. Evet, şimdi Samsung cihazımızı aldık. Telefon bayağı bir hafif görünüyor. Yüksek ihtimalle içerisinde batarya yok. Şöyle bir bakalım. Evet, bataryamız yok. Zaten bataryası olarak da taktığımızda çalışmaz. İmkansız bir şey. Gördüğünüz üzere. Evet, hiçbir şekilde güç gelmiyor. Buna uydurabileceğim bir batarya var mı? Bakacağım. Eğer varsa bunu çalıştıracağız. Yoksa bu şekilde köşeye bırakacağız. Şimdi baktığımda şöyle bir şey buldum. Bende şöyle bir cihaz var. Şöyle gördüğünüz gibi gamepad. Böyle Bluetooth'ta bağlayıp kullanabiliyorsunuz falan. Bunda bir Nokia bataryasına benzer bir bataryamız var. Ancak bu bataryayı bu telefonumuza uydurduğumuzda gördüğünüz üzere aşağısında bir boşluk kalıyor. Hemen şöyle bir şey deneyeceğim. Yine yanında hazırlamış olduğum şöyle bir küçük parçamız var. Ben bunu buraya sıkıştırırsam bu bataryayı burada tutacağıma inanıyorum. Hemen bataryamı buraya hizalıyorum ve şu parçamı şuraya sıkıştırıyorum. Gayet basit bir mantıkla. Evet, olmadı. Bir daha deniyorum. Galiba başardık. Bir süre böyle dayansa yeter. Acaba kapak kapanır mı? Aynen böyle dursun. Şimdi cihazımıza hemen bir güç veriyoruz. Bataryanın tek başına gücü buna yetmeyecektir diye düşünüyorum. Ekran gelmesini bekliyorum. Evet, bir ekran geldi. Sanırsam bataryayı tanımaya mı çalışıyor? Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, şu anda bataryamızın doluluk oranı göründü ve şarj olduğuna dair bir simgemiz geldi. Yüksek ihtimalle bu cihazımız çalışıyor. Şimdi şu ekran gittiğinde cihazı açmayı deneyeceğim. Güç tuşuna basılı tutuyorum. Tekrardan deniyorum. Evet, bir Samsung yazısı geldi ekrana. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da eski bir modelmiş. Mükemmel, sesimizi de duyduğumuza göre cihazımız galiba çalışıyor. Bekliyorum yine cihazımızın açılmasını. Evet, ekranımız geldi. Cihaz yüksek ihtimalle modeli bayağı eskidir ve evimdeki Wi-Fi ağına da bağlandığını gördüm. Galiba bunu önceden tanımlamışım. Şu şekilde her şey hazırlıyor ve evet. Şurada gördüğünüz gibi Wi-Fi simgesiyle bağlandığını görüyorum. Menülerinde gezeceğim bir durumu nasıl diye. Bu arada gayet düşündüğümden iyi çalışıyor. Öncelikle en çok merak ettiğim olay kamerası. Kamerasına bakıyorum. Bu arada size ekranda nasıl yansıyor bilmiyorum ama kamerası gayet iyi çalışıyor. Çıktığı yılları baz alırsak mükemmel bence. Ancak şöyle belki fark edersiniz. Ekranımızda şöyle iki tane bir çizgi. Bu galiba içerideki mürekkep akmış diye düşünüyorum. Ancak hassasiyette herhangi bir problem görmüyorum. Ancak şurada iki tane mürekkep akmamız var ki bu gayet doğal şeyler bunlar. Acaba internet tarayıcısı çalışıyor mu? Wi-Fi'ye bağlandı çünkü. Google'a girdi, hemen bir şey aratalım. Şöyle sallama bir şeyler yapıp aratıyorum. Bu ekranda kaldı. Yüksek ihtimalle açmayacak. Sürüm bayağı eskidir. Hemen ayarlara gireceğim. Acaba sürümü kaç? Şurada ayarlarımız var. Ayarlara giriyorum. Aşağı doğru gidiyorum. Hakkında kısmı buralarda olması gerekiyor. Bakıyorum. Evet, şurada. Android sürümü 2.3.6. Cihaz bayağı eski. Ama şu bir gerçek ki cihazımızı çalıştırmaya başardık. Cihazımız şu anda çalışıyor. Haritalara giriyorum acaba. Yükleniyor yazısında kaldı. Bir süredir böyle bekliyor. Acaba açılacak mı? Yok. Sürüm dolayısıyla hiçbir şey açmıyor ama yanında nostalji olarak saklanabilecek bir cihaz ve çalışıyor. Bunu çekersek çalışmaya devam edecek mi acaba? Galiba bataryamız gücünü buna yetirebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi cihazımızı çalıştırdık. Gayet de iyi oldu. Ve bu şekilde eski Samsung cihazımız hayata döndü. Konumu yanlış gösteriyor. Doğal olarak kurmadık. Ancak çalışıyor cihaz. Şöyle ses kısma, ses açma. Güzel, bir cihazımızı kurtardık. Videonun sonunda kurtardığımız bütün cihazlara bu şekilde bakarız. Şunu hemen köşeye alıyorum. Şimdi ikinci olarak şöyle cihazlarımdan baktığımda bununla devam edelim. Acaba durumu ne? Şimdi her zaman olduğu gibi şöyle bir hemen kablomuzu bağlıyoruz ve cihazımıza güç veriyoruz. Herhangi bir tepkime gelmedi. Güç tuşuna basılı tutuyorum. Yine bir tepki alamadım. Şöyle bir farklı tuşlara basılı tutayım. Hani format ekranına girermiş gibi. Ancak cihazımdan hiçbir ekran alamıyorum. Ekranı da şöyle göstereyim eğer görebilirseniz. Şurada bir kırık var. Aşağı doğru bir kırığımız var. Bir de şu sol tarafa doğru bir kırık var. Galiba ekran mı gitti ama cihazımız hiç titremiyor bile. İçini açabilirsek bakalım. İçine kapak zaten basitçe çıktı. Şurada gözüme çarpan bir flex var. Şurada gördüğünüz gibi kamerada da zoomlamaya çalıştım. Şurada flex'imiz çıkmış. Bu galiba ekran flex'i. Acaba bundan dolayı mı biz görüntü alamadık? Şunu bir takıyorum. Evet, şimdi flex'imizi taktık. Cihazıma hemen bir kablomu takıyorum. Bu defa açılmasını ümit ederek
Güç tuşuna basıyorum ve hala hiçbir tepki yok. Çalışmıyor. Ya bataryası ölmüş ki bataryası da yine farklı bir marka olarak görüyorum bataryayı. Gayet de yeni duruyor. Ama cihazımız hiçbir tepki vermiyor. Evet, cihaz çalışmıyor. Şu anda bunu sökmek isterim ancak belki içerisinde de farklı flexleri çıkmıştır veya cihaz işte eskiden sökülmüşse eğer içerisinde bağlı olmayan kablolar dolayısıyla çalışmıyor olabilir. Ancak şu anda buna zaman ayırmayı hiç gerekli görmüyorum çünkü zaten ekranı bile kırık. Cihaz hiçbir tepki vermiyor. Yapacak bir şey yok. Bu cihazımız yüksek ihtimalle çalışmıyor. Bunu parçalarını takıp köşeye alıyorum. Ekran flex'i takılı olmayınca bir ümitlendim ama cihazımız çalışmıyor. Şöyle yandan şu cihazlarla devam eden bir iPhone'a bakacağım. Bunu da merak ettim. Şimdi elimde olan iki tane 6S ekranı var. Önceki videolarımda bir telefon tamiri yapmıştım. Diğer ekranlarımı kullanmıştım. Şöyle iki tane ekranım var. İkisi de kırık. Şunu şu şekilde gördüğünüz gibi şurasında bir kırık var. Bunda da zaten paramparça bir ekran. Şimdi deneyeceğiz. Hepsine bakacağız. Şurada gerekli parçalarımız zaten tam gibi. Ben geliyorum. Bu şekilde ekran flexlerimi yerine oturtarak bu ekranımı deneyeceğim. Gerek yok ama home tuşunun flexini de takalım. Boşta beklemesin. Evet. En son bataryamızı takıyoruz. Ondan önce şu şarj boardunun parçalarını tamamlayayım. Evet, şu alt takımı taktım. En son bataryamı bağlıyorum. Bataryanızı her zaman en son takın. Şu şekilde cihazıma bir güç kablosu bağlayacağım. Şöyle şu şekilde kablomu getiriyorum. Telefonuma bağlıyorum. Gücümü vereceğim önce. Şöyle bir evet, ekranımız geldi. Şu anda işlemin %50'si tamam gibi. Bu arada çalışırsa çok güzel olur. Ortaya bayağı güzel bir cihaz çıkarırız bu videoda. Çünkü bütün parçaları var bende. Açılmasını bekliyorum. Evet, cihazım az önce açıldı ve kapandı. Tekrardan bir güç vereceğim. Cihazım açıldı ancak şarj almıyor. Şarj göstergesi bu şekilde çalışmıyor. Şu siyah ekranda kalıyor. Cihazım aşırı ısınıyor. Ve sanırsam cihazımda bir anakart problemi var. Çünkü cihaz şu an şarja takılı olmasına rağmen akım da almıyor ve şarj olmuyor gibi gösteriyor. Hiçbir tepkime yok. Evet, gitti. Evet, gördüğünüz üzere cihazın anakartı ölmüş. Bataryamız çalışıyor. Ancak anakartımız gerçekten bayağı ısınmış. Sanırsam bu anakart elimde bozuk olan bir anakart vardı. Bu anakart o anakart olmalı. Şimdi bunu buradan söküyorum. Ve farklı cihazlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Ekranımızı söktük. Şuradan hemen batarya soketimizi çıkartıyoruz. Bu önemli. Batarya soketimizi de çıkarttık. Şunlar kalsın. Önemli değil. Şunu şöyle yukarıda bırakıp cihazımı köşeye alıyorum. Maalesef anakartı bozuk olduğundan dolayı buna bakamıyoruz. Aslında bunu çıkarabilir miyim şu an? Evet, bir tane vidası var. Gerek de yok zaten. Bayağı ısınıyor bu arada anakart. Boştayken bile ısınıyor gibi ya. Şimdi bir diğer cihazımız olan Alcatel bir telefonumuz var. Buna öncelikle hepsine yaptığım gibi bir güç vereceğim. Titredi ve ekran geldi diyecektim. Ekran keşke gelmeseymiş. Ekranımız kırık. Yani bu arada cihazımız çalışıyor ama ekran kırık. Ancak bu da öyle çok pahalı bir telefon değil yani. Bunun ekranı da telefon kadar pahalıdır yüksek ihtimalle. Acaba içerisi ne durumda? Şu kapağı açabilir miyiz diye bakıyorum. Şurada bir ayırmak için yer görüyorum. Şu cihazın bir arka kapağını çıkartacağım. İçine durumda bir bakacağım. Cihazımız çalışmıyor ama acaba söksem, ekran değiştirmeye kalksam değişir mi? Bu arada iç tasarımı da güzelmiş ya. Bataryası çok farklı bir inovasyon. Bataryamızı çıkardık. Şöyle bataryası var gördüğünüz üzere. Köşeye alıyorum bataryamı. Yine cihazıma böyle bakıyorum. Acaba cihazın arkasını söksem şu kapakları. İçeride karşıma ne çıkar? Vidalarını çıkarmak için elimdeki malzemelere baktım. Ancak buna uyan en iyi malzeme bu. Yani pek kurallarına göre gitmiyoruz ancak şu an zaten cihazımız ölü. Ekranı değiştirmek daha da pahalı. Şöyle bir vidalarını sökeceğim ben bunun. Vidalarını sökmeye çalışıyorum. Galiba bu videomuz artık boşta gibi. Şuradaki vidamızı sökelim. Evet, bunun vidalarını sökmek gerçekten çok uğraştırıcı. Yani elimdeki hiçbir tornavida seti şu vidayı sökecek sete uymuyor. Yani nasıl bir vida yapmışlarsa artık bilmiyorum. Yani küçük tornavidalarla denedim, olmadı. Bu büyükle denedim, olmadı. Yani şunu şu şekilde bırakacağım. Zaten ekranı kırık. Şöyle tekrardan göstereyim ekranda kırık olduğunu. Belki sökerim, ekran tarzı nasıl olur diye bakıp ekran alabiliriz diye düşündüm ama ekran kırık zaten. Bakarım yani fiyatı uygunsa ekranın, cihazın fiyatını geçmiyorsa alırım. Videoda yine hep beraber yaparız. Cihazımızı köşeye alıyoruz. Buna baktık. iPhone'umuza baktık. Şöyle şuna bakmadık. Eski Samsung'umuza baktık. Bu beni çok şaşırttı. Ben çok hoşuma giden bu oldu. Bu cihazımızda maalesef bir görüntü alamadık. Şunlar tamamdır zaten. Şimdi en son buna bakıyoruz. Bu cihazımızda şöyle beni gördüğümde üzen bir şey var. Şurada bir kırığımız var. Yine eski bir cihazımız.
Ancak yine de çalışabilir yani. Ekranın üstü de kırık. İç ekranda bir sıkıntı görmüyorum. Hemen yine güç kablomuza bağlıyoruz ve güç tuşuna basıyorum. Batarya uyarısı geldi ekrana. Tekrardan bir şeyler oluyor. Bataryamız %80'de görünüyor. Ya bu cihazlara ben zaten video öncesinde hepsini bir şarja takmıştım. Ancak ekran gelen var mı yok mu diye bakmamıştım. Galiba bu cihaz şarj olmuş. Videoda beklemeyelim diye. Şöyle şarj ışığı da yanıyor. Güç tuşuna yine basılı tutuyorum. Titredi ve ekran geldi. Bu arada iki videodan önce şarja takmışım ben bu cihazları. Aralarında yine açılıp kurtulanlar var. Bekliyorum ekranı. Samsung yazımız geldi. Acaba ekranı dokunmatik çalışacak mı? Ekran göründüğü gibi çalışıyor. Ama dokunmatik de çalışırsa bayağı güzel olur. Şöyle bir menümüz geldi. Yukarı kaydırıyorum. Galiba bu cihazımız da çalışıyor. Kamerasına bakıyorum hemen. Her zaman olduğu gibi. Yine size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama parlaklığı artmıyor mu bunun? Yine Wi-Fi ağıma bağlandı. Gördüğünüz üzere. Benim cihazlar olduğu zaten buradan belli oluyor. Hepsi evimin Wi-Fi ağına tanımlı. Şöyle kamerasını açıyorum tekrardan. Gördüğünüz üzere kamera çalışıyor. Kameramız çalışıyor. Farklı modlarımız var. Bu modlara geçebiliyoruz. Video çekebiliyoruz gördüğünüz üzere. Evet, sanırım bu cihazla biz çalıştırmayı başardık gibi. Aslında bugün fazla bir şey yapmadık. Sadece cihazlarımızı denedik. Ancak bu cihazda şöyle bir şey fark ediyorum. Benim dokunmalarım bazen cihaz algılamıyor. Yani evet, mantıken şu anda çalışıyor. Bakın çok aktif gidiyor geliyor. Ancak az önce köşede bir şey yaparken dokundum ama cihaz hiçbir şey yapmadı. Cihazımız bu şekilde gördüğünüz gibi çalışıyor. Ve bu videoda bu şekilde son buluyor. Cihazlarımıza genel olarak baktığımızda şurada gördüğünüz gibi Samsung J7'miz çalıştı. Burada bir Samsung cihazımız var. Bunu çalıştıramadık maalesef. Şurada bir Samsung cihazımız var. Bu beni çok sevindirdi. Gördüğünüz gibi hala çalışıyor. Gayet mükemmel. Köşeye şöyle koyuyorum. iPhone'umuz var. Bunda bir ekran denemesi yaptık. Şöyle diğer ekranımı getireyim. Cihazımıza görüntü geldi ancak şarjı algılamıyor. Yani anakart şarj olmuyor. Şarj olduğunu görseydim bunu tahmin ederdim. Alcatel telefonumuz var. Çalışmadı. Ekranı kırık. Evet, videomuz bu şekilde son buldu. Aşağıdan kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.